Merhaba Dünya, Örgü mü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu güzel motif çalışmasının nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım motiflerimi, modelimi sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Değişik model arayan arkadaşlarım için vazgeçilmeyecek bir proje, bir model olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi birini yapmıştım ben zaten, diğerinin de yapımını sizlere anlatmak istiyorum, paylaşmak istiyorum sizlerle. Mozaik tekniğini kullandık arkadaşlar. Mozaik olarak bu iplerimizin değişimini yaptık ve tığ kullandım. Tabii ki de tığ işi olarak yapmış olduğumuz bu güzel motifleri kırlentlerden kendinize hırkalara, battaniyelere varana kadar dilediğiniz her türlü yerde kullanabilirsiniz arkadaşlarım. Evet, gelin hep birlikte örelim. Örerken de stres atalım arkadaşlar. İpimi yaparken kullandığım tığım 3 milim arkadaşlarım. Kullandığım iplerim ise Alize Cotton Gold isimli şöyle 2 tane düz rengini kullanarak yaptım arkadaşlar. Şimdi hemen yapımına başlayalım. Şu orta yerdeki kısımdan başlıyoruz. Öncelikle bir halka yapıyorum. Şu şekilde giriş yaptım. Şöyle içerisinden çıkarttım. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum arkadaşlarım. Sonra üzerine alıyorum. Hemen yanına 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Daha sonra bir tane zincir çekiyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bir tane zincir yine çekiyorum. Şöyle biraz sıkılaştırıyorum ve şu 3 zincirimin içerisinden şu şekilde giriş yapıyorum. Bu ipimi de tutuyorum arkadaşlarım şöyle ve buradan şu şekilde çekiyorum. Diğer rengime geçiyorum. Diğer renk ipime geçtim arkadaşlar. Şöyle alıyorum içerisinden ve şu rengime biraz sıkılaştırıyorum. 2 ipimi de şöyle çevirip buradan giriş yapıyorum. Bakın ikisinin arasına ve sık iğne yapıyorum. 1, hemen yanına da aynı şekilde sık iğnemi yapıyorum. 2. Bu boşluğa bir zincir çektiğim boşluğa ise geldiğimde şöyle bir tane sık iğne yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar bir sık iğne daha yapıyorum. Sonra şurayı açıp bakın şurada yerim var. Buradan giriş yapıyorum. Şu şekilde bir tane sık iğne oraya. Diğer 2 sık iğnemi ise şu aralara giriş yaparak yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bu boşluğa geldiğimizde bir tane sık iğne, 1, 2 zincir, tekrar bir sık iğne daha yapıyorum. Sonra şöyle açıp bir tane buraya, 2 tane ikisinin arasına giriş yaparak sık iğneler yaparak bu sırayı tamamlıyorum. Bir iki tane yine zincir çektim. Önce bir tane sık iğnemi yapıyorum normal. Sonra bakın açıyorum arayı ve buradan giriş yaparak buraya son sık iğnemi yapıyorum bu sıradaki. Sonra yine şuradan giriş yapıyorum. Çekiyorum, şu şekilde birleştiriyorum. Görüntümüz bu şekilde oluyor. Arkadan diğer ipimi aldım. Bir tane şu şekilde tutundum. Bir miktar şöyle yükseldikten sonra hemen üzerine alıyorum. Aynı yerin içerisine bakın şu araya giriş yapıyorum.
Buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra üzerine alıp yandaki yere ikisinin arasına giriş yaparak ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Şimdi üzerine alıyorum. Bu boşluğa giriş yapıyorum. Şu şekilde. Buraya iki tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Sonra 2 tane yine ikili trabzan yapıyorum aynı yere. Sonra yine bakın şu şekilde açıyorum ve şuradan giriş yaparak buraya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum önce. Sonra da devam ediyorum arkadaşlar. İkisinin arasından sık iğnelerimin giriş yaparak ikili trabzanlarımı yapıyorum. Boşluğa geldim. Yine önce 2 tane ikili trabzan, sonra 2 zincir, tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonra da devam ediyorum buradan. Aradaki ikili trabzan sayım köşeler hariç 5 tane olmuş oluyor arkadaşlar. Yine üzerine aldım. Bakın buradan giriş yaptım. Bir tane oraya, bir tane de bu araya. 3 tane de bu tarafta yapmıştık zaten, bakın şöyle. Şimdi bunu da alıyorum. Gelip buradan birleştiriyorum şu şekilde. Ve diğer renk ipimi arkadan alıyorum. Ona önce bir geçiş yapıyorum şu şekilde. Sonra alttaki ipimi artık bittiği için işi onu keseceğiz. Şimdi üzerine alıyorum ve giriş yapıyorum. Aynı yerden bir tane çakma sık iğne yapıyorum. Hemen yandan bakın giriş yaptım. İkisinin arasından bu şekilde aralardan giriş yapıp alarak çakma sık iğneler ile motifimizi tamamlıyoruz. Şimdi bu motifi ben daha önceden diğer ortadaki 4 taneyi yaptım. Burada arkadaşlarım köşeye geldiğimizde bir tane yapıyoruz. Sonra 2 zincir çekiyoruz. Tekrar bir tane daha yapıyoruz. Şu ipimizi de artık kesebiliriz. Şimdi motifimizin ana temel kısmı bu şekilde oluştu. Bakın ben daha önceden 3 tanesini yaptım ve hazırladım bu şekilde. Şimdi bu motifimizi buraya ekleyip dördüncüyü de tamamlamış olacağız. Şöyle. Şimdi ikinciyi yaptım arkadaşlar. Şöyle bir miktar çekiyorum ki çıkmasın diye. Bunu geliyorum. Buranın ikincisi, bakın. Şu tarafa doğru gideceğim için hemen bunun üzerinden şöyle giriş yapıyorum. Bunu da buradan alıyorum ve birleştiriyorum. Sonra üzerine alıyorum. Yanındaki bakın bu boşluktan giriş yaptım. Aldım. Karşılık gelen yer ile birleştiriyorum arkadaşlar. Onun da yine arasından giriş yapıyoruz. Bakın bu ikili trabzanlarımızın arasından giriş yaparak
çakma sık iğnemizi yapıyoruz. Burada da bu aradan giriş yaparak alıp bağlıyoruz birbirine. İğne yardımıyla da birleştirme yapabilirsiniz. Tığ ile ben bu şekilde birleşim yaptım arkadaşlar. Şimdi şöyle geçelim. Evet, buraya bir tane yine köşe yerime yaptıktan sonra diğerinin de aynı şekilde, bakın son kaldı zaten. Buradan giriş yapıyorum ve alıyorum. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Bu arada dördünün birleşim yeri burası olduğu için arkadaşlarım. Şöyle şuradan giriş yaptım. Buna tutundum. Buradan giriş yapıp buna tutunuyorum. Ortada herhangi bir boşluk olmasını istemediğim için. Şimdi bu şekle geldikten sonra tekrar üzerine alıyorum. Ve burayla birleştiriyorum. Şu şekilde. Sonra yine devam ediyorum. Bunu hemen şuradan giriş yaparak ilkine bağlıyorum arkadaşlar. Sonra üzerine alıp yanındaki şu yerde aynı işlemi uyguluyorum. Diğer parçaya eklememizi yapıyoruz. Şöyle bakın. Şimdi şuradan hemen alalım. Birleştirerek devam ediyorum. Evet, son yeri de bu şekilde birleştirdikten sonra bir tane zincir çekip devam ediyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde çakma sık iğneler ile. Evet, son yere geldik. Yine şuradan hemen giriş yaptım ve birleştiriyorum. Ve bir tane zincir ile sabitliyorum. Orta kısmını bakın tamamlamış olduk böylelikle. Şimdi ben bunları, diğerlerini yaptım, hazırladım. Şimdi bunu birlikte yapacağız. Onu da hemen geçelim arkadaşlar şöyle. Önce orta kısmını tamamlıyoruz. Daha sonra ise şu kenarlarındaki bu yerleri tamamlayacağız. Ve en sonunda bu şeyle birleştireceğiz arkadaşlar. Hepsini şimdi tek tek göreceğiz. Şimdi şu motifimizin köşesi arkadaşlarım. Oluşturduğumuz karenin köşesi. Hemen bunun bakın şöyle bir tanesini atlayıp şu ikincisinin arkasından şu şekilde giriş yapıyorum. Bakın orada zaten ikili bir yerim var. Oradan giriş yapıp bu ipimi alıyorum ve bununla bağlıyorum önce. Ortadan bu iple başladığım için. Buraya bir tane zincirle sabitliyorum. Daha sonra üzerine alıyorum. Bu orta boşluğa giriş yapıyorum.
Buraya 2 tane önce ikili trabzan yapıyorum. 2. Daha sonra araya 1-2 zincir çektim. 2 tane daha buraya, şöyle bu ipim de burada kalsın. 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şimdi geliyorum. Buradan da aynı yere arkadaşlarım, bakın şöyle şu ipi çekelim arkadaşlar ki o kafamızı karıştıracak. Evet, 2 tane ikili trabzandan sonra arkadaşlarım yine aynı bunun karşılık gelen yeri şurası. Buradan giriş yapıyorum şu şekilde ve diğer ipimi alıyorum bu defa. Şöyle bunu buradan geçiriyorum. Buna bağlıyorum. Ve biraz tabii ip bırakalım şöyle şey olmasın. Ve arkadaşlar şu şekilde tersini çeviriyorum. Burada bir tane zincir çekiyorum buraya. Ve hemen dibine, bakın şu boşluğu, geçiş yaptığımız boşluğa giriş yapıyorum. Bir, arada 2 zincir, tekrar bir tane daha sık iğne yapıyorum bu aradaki bıraktığımız boşluğa. Sonra bakın bu iki ipimizi de birlikte götürüyorum. Yani şu zaten aradan gidecek olan ipim, diğer rengimi de aradan götürerek, bakın şu ikisinin arasına, şuradaki ikili trabzanlarımın arasına giriş yapıyorum. Çekiyorum şöyle ve sık iğnemi yapıyorum. Ortaya geçiş yapıyorum köşeye. Oraya şöyle bir, şu ipi ben bir kesmek istiyorum arkadaşlar. Yeter bu kadar. Şimdi şu orta kısma geçiş yaptım. Bir tane sık iğne yapıyorum. 1-2 tane zincir çekiyorum. Tekrar bir tane daha sık iğne yapıyorum buraya. Sonra direkt yana geçiyorum. Bakın şu boşluğa geçiyorum. İkili trabzanlarımın arasına. Bir tane buraya sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra şu birleşim yerine, bakın buradan atladığımız birleşim yerine geçiş yaptım. Bura bizim arka tarafımız arkadaşlar. Bir tane sık iğne, 1-2 zincir, sonra tekrar bir sık iğne daha yapıyorum. Ve geliyorum. Bu şekilde ipi çevirip bunu da bu tarafa alıyorum arka olduğu için. Hemen bunun ilkinden şöyle giriş yapıyorum. Şu şekilde ve bu ipi buradan çıkartıp içerisinden geçiriyorum. Sonra biraz gevşek bırakıyorum. Çeviriyorum ön tarafı. Pembe ipimi de alıyorum, diğer renk ipimi ve bakın yine bir tanesini atlayıp ikincisinden giriş yapıyorum. Şu şekilde yine ikisinden birlikte alıyorum. Ve şu ipimin de bıraktığım bu ilmeğimin de şu şekilde alarak bakın içerisinden geçiriyorum. Birçok kez denedim arkadaşlar. Bir tek bu şekilde güzel duruyor. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Şimdi bunu aldıktan sonra üzerine alıyorum. Hemen bakın şu geçiş yaptığımız boşluktan giriş yapıyorum. Bu arada bu ipimi de arkadan götüreceğim yine içerisinden. Buraya bir tane önce ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra üzerine alıp şuradan giriş yapıyorum ikisinin arasından. Buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1 2. Sonra arkadaşlarım şöyle biraz sıkılaştıralım ve çekelim. Şuralardan bakın şu kısımlarından giriş yapıyorum. Bu ipimi de arkadan götürüyorum. İkili trabzanlar yaparak geliyorum. 2 3 tane. Sonra üzerine alıp bu boşluğa, köşe boşluğuna önce 2 tane ikili trabzan, 2 tane zincir, sonra 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2.
Sonra devam edeceğiz. Yine aynı şekilde burada ne yaptıysak diğer tarafta da onu yapacağız. Şöyle 3 tane yan yana ikili trabzanlarımızı yapalım önce. 1, şu 2 ve 3. Hemen bakın o sık iğnemin üzerinden aldım. 3 oldu. Şimdi bu yuvaya 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyorum önce. 2, 1, 2 zincir, tekrar 2 tane daha. 2 tane ikili trabzandan sonra arkadaşlar üzerine alıyorum. Bakın hemen yanındaki yerden giriş yapıyorum. Şöyle ve buraya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bu ikili trabzanımdan sonra bir tanesini atlıyorum yine. Diğerinin bakın şu şekilde arkasından giriş yapıyorum. Diğer ipimi alıyorum. Ve bunun içerisinden geçiriyorum. Sonra çeviriyorum. Buraya bir tane zincir çekiyorum. Ve ilkinin içerisinden olmak üzere. Yani şöyle göstereyim. Bu ipim benimle beraber geleceği için şöyle iki aradan arkadaşlar giriş yapıyorum. İki aradan sık iğne yapıyorum. Bu ipimi alalım hemen şöyle araya, bakın aralardan giriş yaparak sık iğnelerimizi yapıyoruz. Bu köşeye geldik. 1 2 tekrar bir tane daha sık iğnemi yapıyorum. Ve aradan devam ederek diğer tarafa doğru geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle bakın aralısından giriş yapıp alarak devam ettik. Buraya yine diğer taraf ön taraf, burası arka tarafı olduğu için ipimizi bu taraftan yürütürsek daha iyi olur. Şöyle biraz görmenizi de sağlamak istiyorum ama şöyle bakın arasından hemen giriş yapıyorum, yine devam ediyorum. Yine bu boşluğa bir sık iğne, iki zincir, tekrar bir sık iğne, hemen yanından devam ediyorum arkadaşlarım. Bakın giriş yaptım. 1 2 ve 3 tane buraya yan yana sık iğnemizi yapıyoruz ve geliyorum şu şekilde aşağıdan giriş yapıyorum ve buraya bağlıyorum, bu şekilde bırakıyorum. Ve şimdi ön tarafa geçtim. Bu ipimizi, bu geçişi yaparken arkadaşlarım bakın şu ipi arkada bırakalım ki, yani şöyle onu tam bir göstereyim. Şöyle ön tarafa alalım. Yani kendimize bakan yere. Burası normalde arka tarafımız. Bir tane sık iğnemi yaptım. Hemen diğer sık iğnemi de, üçüncü sık iğnemi de buraya yapıyorum. Sonra aşağıdan giriş yapıyorum. Bakın şöyle ipimi çevirerek şuradan giriş yapıp buraya tutunuyorum. Ve bunu bıraktım arkadaşlar. Şöyle biraz gevşeltip diğer renk ipimi alıyorum. Yine birini atlayıp diğer ikincisinden şöyle giriş yaptım, ikisinden birlikte. Buradan da bunu alıyorum. Biraz çekelim. Şu şekilde aldık. Üzerine alıyorum. Şöyle buradan başlıyorum arkadaşlar. Şu aradan. Bir. Bu arada diğer rengi ipimi de arkadan götürüyorum. 2 3 4 ve 5 tane ikili trabzan yaptım bu sırada. Sonra üzerine alıp bu yuvaya
2 tane önce ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Sonra üzerine alıyorum. Şu kısımlarından giriş yaparak ikili trabzanlar ile devam ediyorum. Ortaya geldiğimizde yine 2 tane ikili trabzan, 2 tane zincir ve 2 tane ikili trabzan yaparak ikili trabzanları devam ettiriyorum. Yine buraya 5 tane aşağıya doğru devam ediyorum. 2 3 şöyle 4 ve hemen bu dipten giriş yapıp alarak 5.'yi de yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu geliyorum. Şöyle ilerleyip buraya tutunuyorum. Bu rengimle çekiyorum arkadaşlarım. Bir tane daha bununla ilerliyorum. Geri dönüyorum. Bir zincir çekiyorum ve sık iğneler ile devam ediyorum buraya. Aralarından alarak ve bu ipimizi de götürerek. Şimdi arkadaşlarım bakın son yere geldim. Oradan da şu şekilde giriş yapıyorum. Ve bu ipimi bu tarafa doğru alıyorum ki birazdan ön taraftan işlem yapacağız. Şöyle giriş yapıyorum. Ve yine bu şekilde alıp buraya bir tane hemen yan tarafından giriş yaptım, aldım. Bunu biraz gevşek bırakıp şimdi bakın son sırayı yapacağız. Son sıraya geldiğimizde hemen şu kenardaki yerimizden giriş yapıyoruz. Buradan bunu da takıyorum. Ve diğer rengimi alıyorum.
arasından geçirdim. Sonra buradan başlamak üzere bakın hemen köşesinden şöyle ikili trabzanlarımı yapıyorum. Bu ipimi de artık burada bırakıyorum arkadaşlar. Bu birazdan devam edeceğiz bununla. Hepsini birleştirmek için bir daha kesmeyelim. O orada dursun. Şimdi devam edelim. Bu son sırayı ikili trabzanları bir önceki sırada nasıl yaptıysak aynı şekilde yapıyoruz. Bu arada 2, 4, 6, 8, 9 tane burada ikili trabzanımız oluyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Zaten bu şekilde verdiğim şekilde yaparsanız 9 tane olacaktır. Her defasında saymanıza gerek yok arkadaşlar. Şöyle 1, 2 yaptım. Devam ediyorum. Her birisini bu üstünden alarak ikili trabzanları yapmaya. Şimdi iki tane yine köşede ikili trabzanımı yapıp iki zincir çekip tekrar iki tane ile devam ediyorum. Evet, 9 tane de burayı yaptık. Bakın tam buraya geldim. Yine buradan şu şekilde giriş yapıyorum. İkisinden birlikte giriş yaparsanız daha güzel oluyor arkadaşlar, şöyle. Ve burayla bağlayıp bir zincir çekip diğer ipimizi diğer tarafta bıraktığımız için bununla bağlamanızı yaptık. Son bağlama. Evet arkadaşlarım, bakın. Şu şekilde bir görüntü elde ettik. Diğerlerini ben daha önceden yapmıştım. Bu da şimdi yaptığımız. Şimdi bu aralardaki açıklıklara ise şimdi göstereceğim şekilde kapatacağız ve böyle değişik güzel bir model ortaya çıkarmış olacağız. Evet, bakın bu ipimiz buradaydı. Şöyle geliyorum. Arkadan arkadaşlar şöyle şu orta birleşim yerlerimiz var, bakın. Şöyle ikisinden giriş yaptım. Ve bunu buradan çekiyorum. Bu orta yerim olmuş oluyor. Üzerine alıyorum. Ve her bir aradan giriş yaparak şöyle çakma sık iğneler yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi bu yuvaya birinci yere geldiğimizde iki tane buraya sık iğnemi yapıyorum. Çakma sık iğnemi, iki zincir çekiyorum. Tekrar iki tane daha devam ediyorum.
Sonra aralardan yine alarak diğer tarafa kadar geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, buraya 2 tane yapıyoruz, buralara birer tane yapacağız. Şöyle devam edeyim. Şimdi bu köşeye bir tane çakma sık iğne yapıp 2 zincir çekip tekrar bir tane daha yapıyorum ve devam ediyorum arkadaşlar. Bu köşeye yine 2 tane çakma sık iğne, 2 zincir, tekrar 2 tane daha çakma sık iğne ile devam ediyorum. Evet, şimdi bunu da yapalım, sonuncuyu size bir göstermek istiyorum. Şu şekilde tamamladık arkadaşlar burayı. Bakın şöyle. Şimdi buradan sonuncuyu da yaptıktan sonra geliyorum buraya, sonra buraya. Bakın bu birleşim yerlerimiz, o 2'şer tane zincir çektiğimiz yerler. Burayla şöyle bir birleştiriyorum arkadaşlar, ortada. Daha sonra yine üzerine alıyorum. Buradan bakın giriş yapıyorum. Yanından bir tane böyle çakma sık iğnemi yapıyorum. Sonra bunun karşılık gelen yerine geçip oraya bağlıyorum. Tekrar üzerine aldım. Yine ikisinin arasından giriş yaptım, aldım. Ve buraya geçip buradan şu şekilde alarak bağlıyorum. Üzerine alıyorum. Bu 2 ara boşluğu bu şekilde doldurmuş oluyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde birleşimi sağlamış olduk. Şimdi devam ediyorum arkadaşlarım. Buradan yine 2 zincirle şöyle 1 2 çakma sık iğne yapıyorum. Yine 2 tane yanına ve yanından çakma sık iğneler ile devam ediyorum.
Şimdi şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Buraya gelmişken. Bu dalgalanmalar, bakın şu şekilde olan dalgalanmalar, şu şekilde böyle şey görünmeleri sizin canınızı sıkmasın. Bu ütü yaptıktan sonra ya da şey yaptıktan sonra, birleşimi sağladıktan sonra bakın böyle gayet güzel duruyor arkadaşlar. Yani şunlar canınızı sıkmasın. Özellikle bir Alize Cotton Gold ip kullanıyorsanız, zaten ütü yapacağız arkadaşlar birazdan. Bu da zaten ütü yapılmış hali. Şöyle gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Canınız, moraliniz bozulmasın. Çünkü ben yaparken epeyce bir canım sıkılmıştı, işin gerçeği. Siz de aynı şekilde olacağınızı düşündüğüm için onu da baştan söylemek istedim. Şimdi bu şekilde devam ediyor modelimiz. Yani buraları yaparak, burada gösterdiğim şekilde birleşimi yapıp motifimizi tamamlamış olacağız arkadaşlar. Evet, şimdi diğer tarafları da aynı burada gösterdiğim gibi yapalım ve motifimizi tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, bakın diğer tarafları birleştirdim, geldim. Şimdi burası ilk böyle birleştirmeye başladığımız yer. Şimdi buraya kadar normal olarak geldik. Burada yine şöyle bir tane yine çakma sık iğnemi yapıyorum. Sonra bu taraftan karşıdan alıp bunu çıkartıyoruz tabi. Bu aşağıdan başladığımız için, eğer buradan başlayarak devam edip birleştirme işlemini yaparsanız böyle de olmaz, yani daha kolay olur arkadaşlar. Hemen karşılık gelen yerinden bakın giriş yaptım. Bunu da buradan çekiyorum. Tekrar ip kırmamak için ben bu şekilde yapmıştım. Bu şekilde de göstermek istedim sizlere burayı, bu kısmını da. Sonra bakın şöyle aldım. Hemen buradan giriş yapıyorum. Ve bu şekilde yine aynı eklemelerimizi yaparak aşağıya doğru iniyoruz. Tek farkımız ipimiz, motiflerimizin şu arasından birazcık böyle zorlanabilirsiniz. O yüzden ilk başlarken üşenmeden şuradan başlayın derim arkadaşlar. Yeni başlıyorsanız eğer. Evet, bu motifimizi de bakın şu şekilde yerler olursa sakın üzülmeyin arkadaşlar. Şimdi halledeceğiz. Evet, bakın şimdi ütümü aldım. Şu motifim arka tarafını çevirdim. Şöyle buharla vererek hafif, böyle hafif hafif dokunarak arkadaşlar. Şu şekilde önce arkadan bir başlayalım. Evet, şimdi bakın şimdiden bile düzeldi. Şimdi de ön tarafına sadece yakınlaştırarak arkadaşlarım, bakın şöyle arada bir miktar mesafe bırakarak bol bol buhar veriyorum motifime. Ve bırakıyorum.
Şöyle elimle bu kenarlarını şekilde düzeltiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, bu kadar yeterli. Ve bakın güzel görüntüyü elde ediyoruz. Şöyle göstereyim. Şimdi diğer motifimizi de şöyle yan yana ekleyerek kocaman büyük battaniyeler, kendinize hırkalar yapabilirsiniz arkadaşlarım. Çantalar, şöyle ikisini birleştirip küçük bir çanta çalışması yapabilirsiniz. Kırlentler yapabilirsiniz arkadaşlarım. 4 tanesini birleştirerek. Yani dilediğiniz her türlü yerde kullanabileceğiniz böyle güzel motifler elde edebilirsiniz arkadaşlarım. Umarım modelimi sevmiş ve beğenmişsinizdir arkadaşlarım. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum arkadaşlarım. Bir dahaki en güzel, en değişik, en farklı örgü modellerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.